Sevgili dostlar, hepinize merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah yaptığımız hayırların, konuştuğumuz sözlerin, hayal ettiğimiz düşüncelerin hayrını, bereketini, güzelliğini görmeyi hepimize nasip eylesin. Bakın, yaşadığımız bu dünyada her şey olmaya ve her şey ölmeye mahkum. Bir şeyleri oldurma, bir şeyleri oldurmama, yani var etme ve yok etme üzerine kurulu bir sistem. İnsanoğlu da öyle. Yaratılmış olan canlı cansız bütün varlıklar öyle. Bize göre cansız ama her şey canlı aslında. Yunus Emre bu topraklara gelmiş. Anadolu topraklarında toprağın özünü, bitkinin özünü, varlığın özünü ve kaynağını kavramış. Sordum sarı çiçeğe, sizde anne baba var mıdır diye sorarak cevabını almış ve bunu aşk dolu düşüncelerle, sözlerle cevaben bizlere kadar aktarmıştır. Bir mecliste bir ilahi kaside, mevlid, Kur'an okunduğunda o mecliste sordum sarı çiçeğe okunmadan o meclis kapanmıyor. Neden? Ruh koordinatlarımıza işlemiş bu ilahi, gönülden dökülen bu söz. Ve o sözcüklerin tılsımı, sihri, etkisi çok fazla. Bugün sizlerle konuşmak üzerine aslında dertleşmek istiyorum. İstanbul'da bir konuşma adabı vardır. Yolda giderken eskiler bağıra bağıra konuşan birisi oldu mu? Otobüste, tramvayda sesini yükselttiğinde o kişiye şöyle seslenirlermiş. Efendi, efendi, İstanbul'dan başka İstanbul yok. Bu ne demek? Burası İstanbul. İstanbul'da İstanbullu gibi olmak, İstanbullu gibi medeni olmak, edebi olmak durumundasınızı nezaketle söylemişler. Ne biçim konuşuyorsun? Koca adamsın, sana yakışıyor mu gibi ifadelerle bile konuşmazmış eskiler. Sözün en güzelini Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bizlere göndermiştir. İnne ahsenel kelami kelamullah. Kelamların en güzeli Allah'ın kelamı Kur'an. Ancak kelamın en güzelinin indirildiği o yüce gönül, alemlere rahmet, insanlığa merhamet kaynağı olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözünü de güzel tutmuştur. Her zaman. Yani konuşurken fusha, fasih, açık, tertemiz bir lehçe ile konuşmuş. Sesinin tonunu ayarlamış. O kadar ki ahsene eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Rabbim edeplendirdi, terbiye etti, yetiştirdi ve en güzel şekilde bunu yaptı. Neyle yaptı? Kur'an. Sesini yükseltme diyerek sesin yükseltilmesinin himarın, eşeğin anırmasındaki ses gibi rahatsız edici olabileceğini Kur'an bize söylüyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukken de güzel konuşan, sözlerini seçen, anne baba arkadaşlarına güzel konuşan, en yakın arkadaşına, Ebu Bekir'ine, Ömer'ine, Osman'ına, Ali'sine, Hatice'sine, Ayşe'sine, Hafsa'sına, Fatıma'sına, bütün insanlara güzel konuşan örnek, lider bir şahsiyetti. Peki biz onun sünnetinden, peygamberin yolundan gittiğimizi iddia eden bizler gerçekten onun kadar güzel konuşabiliyor muyuz? Onun kadar merhametli cümleler kurabiliyor muyuz? Ne oldu sana böyle? Ne kadar çok kilo almışsın? Güya iltifat edeceğim ya da ne kadar önemli bir konuya hassasiyet göstereceğim derken karşıdaki insanı toplumun içerisinde mahcup etme durumuna getirmek. Çok zayıflamışsın. Böyle mi denir? Maşallah ne kadar
fit olmuşsun dersin. O da der ki hastalıktan böyle oldu. Ya da spora gittim, biraz dikkat ediyorum der ve bunu böyle kabul eder. İfade şekilleri etrafımızda duyduğumuz sözcüklerden ibaret değildir. Mesela Malatya'ya gittiğimde Malatya'nın konuşma ağzıyla konuşmayı severim. Trabzon'a gittiğimde Karadeniz şivesiyle konuşmayı severim. Hatta Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, sahil kıyı şeylerini konuşmaya çalışıyorum. Ordu, Sinop, hepsinin farklı lehçesi vardır. Yan yana şehirlerdir ama hepsinin hepsinin edebiyatı çok başkadır. Yani uşağım der, oğlum demez. Ama o uşak dediğiniz şey bildiğimiz saraydaki uşak değildir aslında. Evladıdır. Ama oradaki ifadeyi, oradaki söylem biçimini biz orada kullanmayı severiz. Bazı arkadaşlar, mesela Rizeli bir arkadaşım vardı, selam olsun Orhan kardeşime. İstanbul'da üst üste Rize aksanıyla benimle konuşuyordu. Ben de ona Rizeli konuşuyordum, Rize aksanı. O da diyordu ki hoca niye böyle konuşuyorsun? Sen böyle konuşmayı seviyorsun. Ben senin için sen de böyle konuşmaktan mutluluk duyuyorum. Ama sen bu aksanla hemşehrilerinle konuş. İstanbul'da gezerken dostlarla ve başka insanlarla konuştuğunda İstanbul ağzıyla, aksanıyla, açık seçik, net kelimelerle konuşursan daha çok sevilirsin, daha çok tercih edilirsin. Hem siyasi, hem ticari, hem de insani olarak. Hiç dedi bunu düşünmemiştim. Hatta ben diyordum ki ben Rizeliyim, memleketimi değiştiremem, İstanbul için ya da birileri için de ağzımı bozamam diyordum. Senin bu söylediklerine itibar ediyorum, sen genç bir hocasın ama hep doğru söylüyorsun, dediklerinde çıkıyor diyerek böyle bir cevap vermişti. Aziz dostlar, Kars'ta olabilirsiniz, Antalya'da olabilirsiniz, Ege'li, Muğla'da olabilirsiniz. Hemşehrilerinizle konuşurken onların aksanıyla kucaklaşmak, yöreyi paylaşmak, gurbette asıl ana yurdunuzu hatırlamak, anımsamak ve o anı paylaşmak için konuşmanızı tavsiye ederim. Güzel olur. Ama Ankara'da, İstanbul'da, bir başka ülkede, ana şehirde yerel lisanla konuşmak yerine o ilin, o bölgenin ağız şekliyle konuşmanız tavsiyelidir. Bunu biz söylemiyoruz. Uzman üstadlar, iletişim bilginleri, haddi zatında Türkiye'de de dil açısından baktığımızda İstanbul lehçesi tüm Türkiye'de dil olarak, ana kaynak olarak bizlere bildirilir. İstanbul lehçesi esastır. Yani geliyorum, gidiyorum da değil. Yani şimdi bazen dilimizde şöyle bir şey var. Bazı harfler yazılır fakat okunmaz. Bazı harflerin yazılıp okunmaması, geleceğim, gideceğim değil mesela. Geleceğim, gideceğim. Dönüyorum. Dönüyorum derken yani go back, yani İngilizceden direkt tercümeyle dilimizi işte buy gibi böyle kırık başka bir diller arası etkileniyoruz. Ama telefonda şimdi size döneceğim denmez. Birazdan sizi bilgilendireceğim. İlk fırsatta size bilgilendirme telefonu açacağım. Teşekkürler deyip kapatmak. Bye. Hadi kapat. Sonra görüşürüz. Bunlar güzel temenniler değil. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Memnun oldum. Sevindik. Yine görüşelim. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bak, kelimelerin güzelliğine bakın.
Kelimeleri böyle tane tane güzel güzel seçmek. Bunları güzel güzel seçtiğinizde bereketi gelir, güzelliği gelir. Bu hareketler, eylemler geleceğimizi belirliyor. Bizimle ilgili karneyi oluşturuyor. Avrupa Birliği'ne değil, dünya insanlık birliği'ne girmek için hazır olmalıyız. Ecdadımız ses çıkarmayan, insanları sevindiren, insanların huzuru için var olan güzellikler yapan insanlardı. Aziz dostlar, çok üzücü, çok üzücü. Peki. Şöyle müsaadenizle. Sözü seçerek, sözü güzelleştirerek, sözü etkili kılmak adına böyle R'leri kırarak, böyle sesi incelterek, erkekse erkek tonunda, hanımefendi ise hanımefendi tonunda. Halk arasında bir tabir var. Onu kullanmayı edep ediyorum. Bu şekilde bir ifade şeklinden bahsetmiyorum. Mesela geliyoruz, gidiyoruz, sizi bir türlü evde bulamerih gibi bir ifade var. Yani kelimenin sonunda yerel ağız ortaya çıkıyor diye. Ama geliyoruz, gidiyoruz, sizi bir türlü evde bulamıyoruz, hayırlısı da inşallah gideceğiz. Böyle kelimenin başına, cümlenin başına ya da sonuna mutlaka dualı sözcükler. Fakat konuşmamızı böyle camiye çevirir gibi, karşıdaki insanın mutlaka elhamdülillah, mutlaka bismillah, mutlaka böyle bir dini literatürle cevap vereceği tarzı cümleler kurarak onları zor durumda bırakmayalım. Çünkü bilemeyebilir, kelimeyi tam telaffuz edemem, mahcup olurum diyerek cevapsız bırakabilir. Yanlış söylersem insanlar huzurunda rezil olurum düşüncesiyle yine sıkıntı yapabilir. Söylem biçimi camideysek camiye uygun, cemiyetteysek cemiyete uygun, düğündeysek düğüne uygun, resmi bir makamdaysak resmi makama uygun. Bugünün diliyle takvimler 2022'yi gösterdiğinde buna göre konuşmak lazım. Bu demek değildir ki eski lisandan istifade etmeyelim. Edelim ama zat-ı şahanelerinizi böylesi müstesna bir gecede temaşa etmek bizim için mesrur kılıcı oldu dediğinizde karşıdaki insan sizi anlamayabilir. Yani o güzel şahsiyetinizi böylesi bir akşamda görmek bizi fevkalade memnun etti, sevindirdi kelimesini çok Osmanlıca tabirle, çok birbirine girift, tabi Türkçe dili ağdalı bir dil ve uzatarak, ne kadar cümleyi uzatıp yükleme getirip ses tonunuzu ayarlayarak konuşursanız o kadar makbul bir konuşucu oluyorsunuz. Fakat anlaşılmadıktan sonra bir anlamı yok. İnsanları anlayabileceği ölçüde, standartta konuşun. Kelimelerinizi seçin ve dikkatle konuşun. Samimi, kalpten gelen sözcüklerle konuşun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bize düşen de işte peygamberin lisanını, konuşma biçimini almak. İnsanların lakaplarıyla onları ifade biçimini yasaklamıştır. Kur'an da yasaklamıştır. Siyasi sevmeyebilirsiniz. Bir insana hitap etme şeklini bileceksiniz. Seviyorsanız daha da dikkatli konuşmalısınız. Komşunuzla aranız iyi olmayabilir ama komşuluk ilişkisi gereği ifadenizi düzgün tutmak durumundasınız. Ülkeniz, milletiniz, devletiniz adına kusurları bilseniz de siz ailenizi, yaşadığınız toplumu kötüleyemezsiniz. İçinde yaşadığınız topluma düşman olduysanız söylemenize dikkat edin. Eğer söylem bozuksa zaten sevemezsiniz. Ne olur şu özümüze dönelim. Türkçemizi çok güzel kullanalım. Çocukların İngilizcesi için, Almancası, Fransızcası, İtalyancası için özel okullar tutuyorsunuz fakat Türkçeyi öğrenmek için hiç özel hoca tuttuğunu kimsenin görmedim. Nasıl olsa konuşuyor.
Konuşuyor ama bozuk konuşuyor. Marula marul diyor. Soğana soğan diyor. Siz daha temel tüketim malzemelerini kullanırken ifadeyi bilmiyoruz. Neresini düzelteceğiz? Bu dil, sözler özden gelir. Sözler vücut bulur. Ve söz sihirlidir. Bunu etkileyicidir. Ne kadar yerinden doğru cümlelerle biz sözümüzü gerçekten karşı tarafa yöneltirsek o kadar çok meydana gelecek olaylar zuhur edecek eski tabirle. Aziz dostlar, bunu niye böyle konuşuyorum? Nereden çıktı konuşmayla ilgili diye sorarsanız gerçekten İstanbul'un tam ortasında elini ayağını şöyle açarak bir kafede birisinin memleketinin ağzıyla bağıra bağıra konuşarak, affedersiniz, insanları rahatsız ettiğini gördüm. Sözü söylerken sözün tonunu da ayarlayacaksınız. Tonation, o sözün çıkışı, bitişi, duruşu ve devamında bir şey söyleyip söylemeyeceğinizi bilerek sözü durdurmak. Çok kalabalıksa herkesin söz sahibi olduğunu bilerek karşıdaki insanlar sizi dinliyor diye 3 saat 5 saat konuşmamak, mutlaka bildiğinizden daha fazlasını bilen birisinin mecliste olduğunu varsaymak ve ona göre konuşmak, miktarınca konuşmak, televizyonda bağıra bağıra konuşup ekranın kendisinde kalmasını, kameraların kendisini çekip daha fazla göstermesini isteyen, meşhur olmaya çalışan birilerini model olarak hayatın içinde siz bu şekilde konuşmayın. Gerçekten en etkili söz gönülden gelen ve doğru sözcüklerle meramı en güzel şekilde aktarandır. Ve herkesi ciddi olmaya davet ediyorum. Hayat gerçekten çok ciddidir. Oyun değildir. Hayatı çok fazla ciddiye alanlar da eksik yapıyor. Hayatı ciddiye almayanlar da eksik yapıyor. Hayatın bir akış olduğunu, akışta herkesin kayıtta olduğunu, iç sesimizin güzelliğinin dışımızdaki sese de etki etmiş olduğunu hep beraber görüyoruz. Aziz dostlar, kendimden başlamak üzere hepinize söylüyorum. Lütfen sevgiyle bakın, sevgiyle yanaşın, sözcüklerimizin altında boğulmayalım. Sözcükler bizi alsın, bir yerlere götürsün, yol aldırsın. Bugünkü sohbet böyle oldu. İnşallah sohbetimiz muhabbete evrilir ve tüm dünya güzelliklere düçar olur. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.